Damarlar bizim ameliyatı hangi tedavi sırası içinde yapacağımız sınırları çiziyor. Karaciğer damar tutulumları daha önemsiz bizim için. Onları daha kolay çıkartabiliyoruz, yerine takabiliyoruz. Whipple ameliyatının ölüm oranı iyi merkezlerde dünyada %5'in altına inmiş durumda. Biz %3'ün altına indirmeyi hedefledik, kendimize oralardayız. Ama bunları eklediğinizde bu neyse riskiniz %3 ise ona bir misli artar, %5, %6'lara çıkar. Yani böyle şeyleri başında hastaya o yüzden çok net anlatmak gerek. Israrla vurguladığınız bir nokta var. Pankreas kanserinde damar rezeksiyonu denilen bir kavram. Sanırım bu damar cerrahisi anlamına mı geliyor? Damarı temizlemek mi? Şimdi pankreas yerleşimi itibariyle karın organları içinde en arka sırada, kalpten çıkan ana aort dediğimiz büyük damarın hemen önünde, kalbe dönen vena cava dediğimiz toplar damarın hemen önünde duran bir organ. Boynunun altından da ince bağırsakları besleyen atar damar ve bağırsaklardan karaciğere kanı götüren portal toplar damar geçiyor. Bir de üstünde, yani her tarafını kapatacak şekilde neredeyse tasarlanmış gibi, karaciğeri besleyen atar damar ve dalağı besleyen atar damar, ortadan da mideyi besleyen atar damar çıkıyor. Dolayısıyla bir tümör özellikle gövde kısmında ya da baş kısmında çıktığında bu damarlarla çok sık olarak bir ilişki içine giriyor. Dolayısıyla siz pankreas cerrahisi yaparken aslında damarlar bizim ameliyatı hangi tedavi sırası içinde yapacağımız sınırları çiziyor. Atar damarlara temas eden tümörlere lokal ileri tümör diyoruz. Eskiden bunları sanki metastatik hastalıkla aynıymış gibi kategorik olarak cerrahi dışında bırakıyordu uluslararası tavsiye kararları, ama bu yanlış. Bu zaten değişti son NCCN guideline'larında da. Metastatik hastalık başka bir şey. O tümörün çıktığı organdan dağılmış olduğuyla alakalı olarak sistemik bir tedavi gerekliliğiyle başlıyor. Ama lokal ileri bir hastalık cerrahın sınırlarıyla aslında sınırlı. Siz o damarı da çıkartabileceksiniz. Sizin için lokal ileri diye bir kavram aslında çok izafi. Tümör eğer damarı da tutuyorsa, siz damarı da değiştiriyorsanız, tümörün temas ettiği geride bir yüzey kalmıyorsa, R0 dediğimiz tümörlerin sınıflandırmasında kullandığımız, yani kesi yüzeyinin herhangi bir yerinde tümörün görülmemesi, patolog değerlendiriyor bunu. Bu sağlanabiliyorsa sizin için lokal ileri diye bir kavram aslında dediğim gibi izafileşiyor. Gene de eğer bir tümör atar damara değiyorsa ilk tanı anında, bunlarda uluslararası tavsiye kararı, bizim de uygulamamız o yönde, kemoterapiyle başlamak. Hatta belli bir noktasında bunun içine radyoterapiyi de yedirdiğimiz, 6 hafta beklemek gerekiyor radyoterapinin tam etkisini görebilmek için. Bir sandviç protokolü diyoruz biz buna. Uyguluyoruz. Toplar damara değiyorsa buna sınırda resectable, yani sınırda ameliyat edilebilir deniyor, ama aslında geriye dönük data diyor ki onlarda da eğer hastanın da tercihi bu yöndeyse cerrahiyle değil kemoterapiyle başlayın, ama o hastalarda radyoterapi genelde gerekmez. Bunların cerrahiyle başlaması da aslında kategorik olarak yanlış değil. İleri dönük bu yönde bunu yapmayın diyen bir veri yok. Bazen hasta öyle bir yerde yaşıyor ki gitgide zor, tercihi o yönde değil. Onlarda da o zaman toplar damarı da çıkartıp onun yerine ya damarları 3 santime kadar, kabaca 3,5 santime kadar ucuca getirebilirsiniz. Gelmiyorsa ucuca araya vücuttan başka bir otolog damar grefti kullanabilirsiniz. O da yoksa elinizde sentetik damar grefti kullanabilirsiniz. Bir şekilde o kanın karaciğere, bağırsaklardan gidişini sağlamanız gerekiyor. Karaciğer damar tutulumları daha önemsiz bizim için. Onları daha kolay çıkartabiliyoruz, yerine takabiliyoruz. Böyle bir cerrahiye hazır olması lazım cerrahın. Eğer hasta ameliyat öncesi kemoterapi ya da radyoterapi almadan girdiyse bu ameliyatın başarısını etkiliyor mu? Çok ciddi etkiliyor. O yüzden eğer öyle bir noktayı radyoloji size önden gösteremediyse, siz bunu ameliyatta görüyorsanız, dediğim gibi toplar damar teması varsa çıkartabilirsiniz. Orada büyük bir yanlış olmaz. Ama eğer atar damar teması varsa bence o hastayı o noktada cerrahi rezeksiyona zorlamamak lazım. Bu yapamayacağınızdan değil, yapmanın sıralamasının uluslararası tavsiye kararlarına uymamasından dolayı durup sarılığı oluşmasın diye mesela safra yoluyla bağırsağını bağlayabilirsiniz. Tümör sindirim sistemini 12 parmak bağırsağı seviyesinde tıkamasın diye mideyle ince bağırsak arasında bypass yapabilirsiniz. İkili bypass deniyor bunlara. Durup
Yoksa kemoterapi portu da takılabilir eğer elinizde doku tanısı varsa tümörü söyleyen kanser olarak. Ama o noktada cerrahiyi zorlamamak, bekleyip kemoterapiye verdiği cevap olumlu ise 2-3 ay sonra, 6 ay sonra tekrar değerlendirip birincide 3. ayın değerlendirmesinde yeterli cevap alındıysa ameliyatın tümörünü çıkartma kısmını o aşamada ya da tüm tedaviyi tamamlayıp 6. ayın sonunda çıkartmayı ben daha doğru buluyorum. Genelde pankreas ameliyatı denildiğinde sanki sadece pankreası çıkartıyormuş ya da işte pankreasın başını ya da kuyruğunu çıkartıyormuş gibi gelir ama anladığım kadarıyla bu ameliyatlarda damarı çıkartmak da çok önemli bir meziyet. Kesinlikle. Benim pankreas cerrahisini öğrenmek için yanına gittiğim Heidelberg Üniversitesi'nin efsanevi şefi Markus Büchler, 2025 yılında İstanbul'da düzenlediğimiz toplantıda konuğumdu. 2025 yılında pankreas cerrahisi eşittir damar cerrahisi diyecek kadar bunun önemini vurguluyor. Onun gündemde tutmaya çalıştığı ve adını da tanımladığı üçgen ameliyatı diye bir şey var. Triangle operation deniyor buna. Bu 3 damarın arasında yumuşak doku bırakmayacağınız bir şekilde bir diseksiyon yapmanız gerekiyor. Yani o arada bağ dokusu, damarların çevresinde olan sinir dokusu, tümör o sinirleri tutmayı seviyor, bir kılıf içinde gidiyor. Bunları ya soyuyorsunuz ya da damarla birlikte çıkartıp yerine dikiyorsunuz. Tekrar araya ne koyacaksınız? Bunu eğer yapamıyorsanız, bunun en karmaşığı aynı anda ince bağırsağı besleyen atardamarı değiştirmek, karaciğeri, mideyi besleyen atardamarı değiştirmek ve ince bağırsaktan karaciğere kan götüren toplar damarı değiştirmek. Bu üçünü aynı anda yapmanız gerekebiliyor. Eğer bunu yapamıyorsanız size bile fazla gelebilecek bir pankreas kanseri mutlaka çıkıyor karşınıza. O yüzden siz bunu ya kendiniz yapmayı öğreniyorsunuz ya işte kalp damar cerrahisinden destek alarak yapıyorsunuz ama taviz veremezsiniz o noktada. Tümör damarın üstünde kalması cerrah için aslında bence oluşmaması gereken bir durum. Günümüzün bilgisi ve tekniğiyle o tümörü her şekilde o damardan komplikasyon da yaratmadan, bunlar çok ciddi komplikasyonlara gebe işlemler, çıkartmak lazım. Bıraktığınız zaman geri geliyor bu tümör, onu biliyoruz. Biz önden kemoterapi verdiğimiz hastalarda da %20-25 civarında damar rezeksiyonu yapmamız gene de gerekebiliyor. Çünkü kemoterapi iyi bir etki sağlasa da tümör o damardan tamamen uzaklaşıp çekilmediyse tümörün tuttuğu damarı da mutlaka çıkartmanız gerekiyor. Damar grefti koyabiliyoruz dediniz. Evet. Bu damar greftinden sonra yani vücudun bunu reddetmesi mümkün olabiliyor mu? Şöyle, eğer merkezinizde kadavra bazlı nakil yapılıyorsa kadavradan sadece organ değil aynı zamanda doku greftleri de alınır. Damar greftleri kullandığınızda onlar mesela bir organ gibi bir immün sistem uyarıcılığı yapmadığı için baskılamanız gerekmiyor ama onların kullanımında benim şahsi tecrübem zaman içinde o damarlar tıkanabiliyorlar. İdeali hastanın kendi damarlarını kullanmak. Bunun için elimizde aslında çok seçenek var. Karının içine girmeden evvel de eğer böyle bir şey biliyorsanız dalağa doğru giden damarları çevirip karaciğere dikebiliyorsunuz. Kadınlarda yumurtalıklar, erkeklerde testislere giden toplar damar çok uzundur. Kabaca bir 5 mm çapı vardır. Onu kullanabiliyorsunuz. Bacaktan kalp ameliyatlarında olduğu gibi damar alıp onu kullanabiliyorsunuz. Ya da karın zarından, o çok enteresan bir şey, kendiniz damar üretebilirsiniz. Yani bir enjektör alıyorsunuz. Karın zarından da bir yama gibi bir parça çıkartıyorsunuz. Sonra bunu enjektörün çevresine istediğiniz çapta sarıp kenarını dikiyorsunuz. Boru gibi oluyor. Bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz ve aslında en uzun açık kaldığı çalışmalarda gösterilen greftler bu karın zarından, peritondan oluşan greftler. Bunları hani istediğiniz zaman aşinaysanız böyle bir damar cerrahisi tekniğini kullanabiliyorsunuz. Siz sıklıkla bunu mu kullanıyorsunuz hocam? Yerine göre yani dediğim gibi eğer atar damar grefti kullanacaksam periton genelde tercihim değil. O zaman ya bacaktan damar alıyoruz ya gonadal damarları kullanıyoruz ya da mesela hani tüm pankreas çıkacaksa ama tümör baş kısmındaysa dalak damarları tümöre temas etmiyorsa onları dalağa ayırdıktan sonra çevirip karaciğere bağlayabiliyorsunuz. Onlar doğal bir ucu da zaten sisteme bağlı olan
Greftler ya da ince bağırsağı uzatabiliyorsunuz onları. Onlar zaman zaman yaptığımız, yani yaptıkça da insanın aslında mutlu olduğu teknik açılımlar. Bunlar ama ameliyat süresini bizzat uzatıyor değil mi? Tabii. Yani bunlar gerçekten bu ameliyatın aslında riskini de katlayan işlemler. Yani bir Whipple ameliyatının ölüm oranı işte iyi merkezlerde dünyada %5'in altına inmiş durumda. Biz %3'ün altına indirmeyi hedefledik, kendimize oralardayız. Ama bunları eklediğinizde bu işte neyse riskiniz %3 ise ona bir misli artar, %5, %6'lara çıkar. Yani böyle şeyleri başında hastaya o yüzden çok net anlatmak gerek. Bunlar konuşulmayabiliyor. O tabii bir yanlış. Siz hastaya damarlara da dokunacağınızı başta söylemeniz gerekir böyle bir ameliyatta. Radyoloji bunu göstermese bile bazen intraoperatif bulgular bunu mecbur bırakıyor. Bunu bir strateji çerçevesinde yapıyor olmanız lazım. Yani size sürpriz olmaması lazım. Eğer kendiniz yapamıyorsanız ilgili kalp damar cerrahisi ekibinin o gün orada olması lazım. Bütün bunları yaptıktan sonra da her zaman yaptığınız şey mükemmel çalışmayabilir. Sizi destekleyecek girişimsel radyolojinin mesela hani oradan embolektomi yapacak ya da o damarın tıkandığında pıhtısını açacak, ilaçları oraya ince kateterlerle verecek bir altyapısı varsa o hastanelerde bunları yapmanız lazım. Yani hani ben çok iyi damar cerrahisi yapıyorum, her yerde bunu yaparım diye düşünmemek lazım. Bu bir ekip işi. Orada da hani girişimsel radyoloji, endoskopi, bunlar kalp damar cerrahisi yerinde bizim her zaman altımızdaki güvenlik ağını oluşturuyor. Düştüğünüzde sizi tutan, ölümü engelleyen aslında tabaka o. Peki karşınıza bir hasta geldiğinde damar tutulumlu olduğunu görmediniz diyelim. Ameliyatta karşınıza çıktı. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Dediğim gibi yani onun geliş sırası çok önemli. Eğer direkt ilk gelişi ve herhangi bir kemoterapi görmemişse, toplar damarı tutuyorsa o zaman toplar damarı çıkartırım. Atar damarı tutarsa o noktada durup bypass dediğimiz işlemleri yapıp hastayı kemoterapiye sevk ederim. Eğer ben bunu görmediğim halde önden neoadjuvan dediğimiz tedaviyi almış olarak geliyorsa her neyse onu çıkartırım. Karşınıza bir hasta gelse en çok hangi damarın tutulumundan korkarsınız? Vallahi aslında hiçbirinden çok da fazla korkmuyorum ama hani nerede duruyorsunuz? Madem hani tuttuysa ben bunu çıkartıyorum diyorsanız damarın köküne doğru genelde çok bir korkum yok. Aort dediğiniz damarın da bir parçasını çıkartabilirsiniz. Damarlar büyüdükçe onların cerrahi olarak onarılması kolaylaşır. Sorun damarlar inceldiği ve dallandığı zaman aslında vardır. Bu ne zaman oluyor? Bağırsağa doğru giden ve dallanmaya başlayan atar damarlarda. Yani karaciğere doğru gidip artık karaciğerin lob damarlarına hatta segment damarlarına ulaşan tümörler o artık durmak gereken bir yer. Çünkü çapları böyle 2 milimetrenin falan altına indiğinde yani yapabiliyor olsanız bile onların komplikasyon yaratma olasılığı çok yüksek. Öyle bir yerde o riski klinisyen iyi tartmalı.